Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün yorgunluktan bahsedeceğiz efendim. Bu yorgunluk kronik olabilir ve akut olabilir. Yani şey olabilir. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve de yorgunluklar ve halsizlik yani. Halsizlikler yine kola vurulan sıvılardan sonra çok arttı. Veya korona geçirenlerde de çok arttı biliyorsunuz. Fakat bunlardan bahsedeceğiz. Temel sinir sistemi bozukluklarına bağlı, beyin hastalıklarına bağlı yorgunluklar var. Onlar değil efendim. Zaman zaman gördüğümüz halsizlikten bahsetmek istiyorum. Halsizliğin en önemli sebeplerinden biri tabii ki hakikaten strestir. Yani farkında dahi olmadan yaşadığımız kaygılar, stresler, psikolojik bozukluklar, endişeler, uykusuzluk, halsizliğin en büyük sebeplerinden biri de tekrar söylüyorum, vücuttan tuzların yani minerallerin eksikliği, bilhassa magnezyum ve potasyum eksikliği bunları yapıyor. Ve de bir de halsizliğin en önemli sebeplerinden biri de susuzluktur tabii ki. Onun için enfeksiyonlar, ateşli hastalıklar, onlar da tabii ki halsizlik yapar. Onlar geçicidir. Hastalık düzelince geçer. Fakat devam etmesinin sebebi hakikaten ne diyoruz? Birdenbire otururken pilimiz bitti diyoruz. Yani pilimizi recharge etmemiz lazım. Halbuki pilimizin bitmesini önlemek, recharge etmekten daha kolay. Daha kolay. Pilimizin bitmesini nasıl önleyeceğiz? Efendim mümkün olduğu kadar streslerden uzak, hastalıklardan uzak kalacağız. Tabii en temelinde ne yatıyor? En temelinde kullandığımız ilaçlar müthiş halsizlik yapıyor. Daha önceki videomuzda da bunları anlattık. Vücuttan tuzu atan, vücuttan suyu atan, tansiyonu düşüren, efendim işte yine baş dönmesiyle beraber halsizlik, baş dönmesiyle beraber baş ağrısı, bütün bunlar isteksizlik, kendini içine kapamak, arkadaşlarla görüşmek istememek veya efendim iş yerinde mobbinge uğramak falan, bütün bunlar içsel stresi artırdığı gibi bir de ayrıca fiziksel streslerden de uzak durmamız lazım. Tabii deniz dalanar gibi koşarsak, 8 saat tenis oynarsak tabii ki halsizlik olur. O kadar doğal ki bunlar. Ama devam etmesi, yani gece uykusuz kalıp, gece birkaç kere kalkıp yatıp uyuyamamak, sonra sabah tekrar yorgun uyanmaktan bahsediyorum. Onun için düzenli bir uyku çok önemli ve bu uyku adetimizi, uyku rutinimizi kurmamız lazım. Uyuduğumuz odalarda hakikaten televizyon olmasın. Uyuduğumuz, yatak odamızda telefonlarımız olmasın. Şarj aletlerimiz olmasın. Mümkün olduğu kadar da karanlık olsun. Karanlık perdeler olsun. Tabii gürültüden de mümkünse uzak durmamızda fayda var. Bakın uyku çok önemli fakat bunu rutine bindirmemiz lazım. Mesela her gece bir uyku rutinine 10'da 11'de başlayıp yatakta güzel bir müzik dinlemek, yattığımız yerde güzel bir kitap okumak, sevdiğimiz bir müzik dinlemek veya konuşmak. Fakat telefonla böyle çat bakmak uykumuzu kaçırır efendim. iPad'lerde böyle bakmak uykumuzu da kaçırır, sinirimizi de bozar. Zaten haberleri izlediğimiz zaman bu pembe dünyada uykumuz her zaman kaçar efendim. Onu da biliyorsunuz. İlaçlar burada çok önemli. Hakikaten kullanılan ilaçlar da bilhassa antidepresif ilaçlar da müthiş halsizlik yapar. Antibiyotikler müthiş halsizlik yapar. Bir de kronik kabızlık müthiş halsizlik yapar ve biz bunun farkında olmayız. Kronik kabızlık demek bağırsaklarımızın florasının alt üst olması demek. Kronik kabızlık demek bağışıklık sistemimizin yok olması demek ve bütün hastalıklara açık olmamız demek. Stresi çok olan kişilerde biliyorsunuz hastalıklar çok olur. Hastalıklara direnç azalır. Hücrelerde hormonal dengesizlikler çok olur. Hormonal dengesizlikler de doğal olarak halsizlik yapar. Halsizliğin en önemli sebeplerinden biri de bilhassa doğurganlık çağındaki hanımlarda kansızlık, doğum, hamilelik ve emzirmeden dolayı aneminin meydana gelmesi. Türkiye'de gizli bir anemi salgını var. Bu hiç konuşulmuyor efendim. Bunlar halsizlik
kronik halsizlik sebebidir. Hareket etmek çok önemlidir ama deli danalar gibi koşmak değil. Açık havada en aşağı 20 dakika yürümek çok önemli. Hem strese karşı hem halsizliğe karşı. Eklemlerin ve de adalelerin çalışması, dolaşımın hızlanması için. Dolaşımın hızlanması için banyo çok önemli. Efendime söyleyeyim, yüzmek çok önemli. Dans etmek çok önemli. Hareket etmek çok önemli. Bir de streslerimizi atmak için her zaman söylüyorum. Gün batımı ve gün doğumu izlemek, yıldızları izlemek, inanın antidepresif ilaç almaktan 1000 kat daha faydalı olduğu zaten gösterildi. Tabii yine beslenmeye geliyoruz. Sinir sistemimizi güçlendirmemiz için bağırsak sistemimizi de güçlendirmemiz lazım. Mikrobiyomlar çok önemli. Probiyotikler çok önemli. Turşu suyu çok önemli ve de yağlar çok önemli. Bunlardan uzaklaşmamız da çok tehlikeli. Yorgunluğumuzu artırır efendim. Yağ yemekten korkmayacağız. Yağın kalorisi yüksek mi? Evet, yüksek ama iyi bir kaloridir, sağlıklı bir kaloridir. Yorgunluğun en önemli sebeplerinden biri de karaciğerin yağlanmasıdır. Türk toplumunda maalesef zayıf dahi olsak, kilo dahi almamış olsak, yani kilo ile alakası yok, karaciğerlerimiz yağlıdır. Karaciğer yağlanması daha önceki videolarda da açıkça anlattık. En önemli sebebi fruktozdur, mısır şurubu şekeridir. Glutamat dediğimiz Çin tuzudur. Karaciğeri bozarlar. Karaciğer bozulduğu zaman karaciğer nedir? Büyük bir fabrikadır. Vücudu toksinlerden ayırır, arındırır. Vücudumuzda ağır metallerden arındırır. Onlar vücutta sinsi biriktikçe kronik dediğimiz yorgunluktan kurtulamayız efendim. O halde bunlara dikkat edeceğiz. Susuz kalmayacağız, mineralsiz kalmayacağız. Yani kristal kaya tuzsuz kalmayacağız. İlaçlarımıza da dikkat edeceğiz. Her ilaca saldırmayacağız efendim. İyi günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın efendim.